Sezon finali gibi bir bölümün ardından yeni bölümde yaşanacaklar çok daha bomba olacak. Kadir'le ilgili yeni senaryolar dizide yeni bir dönemi başlatacak. Peki Kadir ölümden nasıl kurtulacak? Nisan'ın durumu ne olacak ve Eşref'le Nisan'ı bekleyen şok sürprizler yeni bölüme damga vuracak. Hıdır'ın yeni kararı ise işleri daha da karıştıracak. Dinçer'in yolu sonuna gelmesi ve ihtiyarın sahneye çıkmasıyla beklenmedik olaylar yaşanacak. Birazdan tüm bunları ve daha fazlasını yeni gelişmeleri kısaca sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak şunu söyleyelim. Önümüzdeki hafta 31 Aralık'ta yılbaşı tatili sebebiyle yeni bölüm ekranlarda olmayacak. Bir haftalık aranın ardından yeni bölüm 7 Ocak'ta yayınlanacak. Son bölüm tam anlamıyla sezon finali havasında geçti. Bir yandan Eşref'in Kadir'in biletini kesmesi, diğer yandan Dinçer'in planıyla Nisan'ın vurulması bölüme damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Kadir'in ölmeyeceğini, dizdeki yolunun uzun olduğunu belirtmiştik. Evet, Kadir tüm gücünü neredeyse kaybetti ancak Kadir'le ilgili yeni senaryolar çok çarpıcı olacak. Eşref yetimleri ve yetimlere ait olan mekanları geri alarak eski gücüne kavuştu. Ancak Eşref'i asıl bu andan sonra zor günler bekliyor. Şimdiye kadar yaşadıkları hiçbir şey diyebiliriz. Bu konuda Eşref'i bekleyen 3 kritik senaryo var. Birincisi Kadir. Çünkü Kadir kendine geldikten sonra eskisinden daha hırslı bir şekilde Eşref'e savaş açacak. Bir yandan itibarını geri kazanmakla bir yandan da kaybettiği mekanları almak için uğraşacak. Kadir'in en büyük destekçisi ise Çiğdem olacak. Kadir ve Çiğdem ikilisi yeni bölümlerden itibaren bomba gibi gelecek. Tam anlamıyla müthiş bir ikili olacaklar. Eşref'i bitirmek için gözlerini karartacaklar. Eşref'i bekleyen ikinci kritik senaryo ise Hıdır'la ilgili. Çünkü Hıdır nihayet oğlunun Kadir olduğunu öğrendi. Üstelik Kadir'in Eşref tarafından vurulması ve ölümle karşı karşıya kalması Hıdır'ı derinden etkileyecek. Hıdır bu sırrı Kadir'den bir süre daha saklayacak. Ancak bir taraftan da Kadir'in gizli koruyucusu olacak. Eşref'in Kadir'i öldürmesine asla müsaade etmeyecek. Yıllar sonra bulduğu oğlunu korumak isteyecek. Aynı zamanda Eşref'le de arasını bozmak istemeyecek. İşte bu nedenle orta yolu bulmak ve yapıcı olmak isteyecek. Aslında bunu kısmen başaracak. Çünkü Eşref'i bekleyen 3. kritik senaryoda sahneye ihtiyar çıkıyor. Eski gücüne kavuşan ve mekanları geri alan Eşref bundan sonra ihtiyarla savaş halinde olacak. Şimdi gelelim bu konudaki bomba sürprizleri ve Nisan'ın son durumuna. Eşref'in başına Kadir'den çok daha büyük bir bela olan ihtiyar geliyor. Bu nedenle Eşref, Kadir işini bir süre askıya almak zorunda kalacak. Çünkü ihtiyar, son yaşananlardan sonra Eşref'in ölüm emrini verdi. Bu doğrultuda kendi planlarını iptal etmek zorunda kalan Dinçer, emir demiri keser diyerek Eşref'le Nisan'ı pusuyu korudu. Bu da demek oluyor ki Dinçer artık maskesini tamamen düşürüyor ve tüm kartlar açıktan oynanacak. Zaten Eşref ile Nisan'ın geçmişteki ortak noktası Dinçer. Bu nedenle hem geçmişin büyük yüzleşmesi yaşanacakken hem de Eşref ile Nisan rüya gerçeğine doğru ilerleyecek. Önümüzdeki 2 bölüm içinde ihtiyar tamamen sahneye çıkacak. Bu rol için en son Nuri Alço'ya teklif yapılmıştı. Netlik kazandıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Evet, Dinçer'in planı sonrası baskın yiyen Eşref ile Nisan acı bir sahneyle karşı karşıya kaldı. Nisan'ın vurulması savaşı daha da alevlendirecek. Elbette Nisan, Eşref tarafından hastaneye yetiştirildikten sonra kurtulmuş olacak. Bunun kimin yaptığını öğrenmek isteyen Eşref ortalığı yine ayağa kaldıracak. Fakat bu defa karşısında Dinçer'le beraber asıl büyük güç olan ihtiyar olacak. Kısacası Eşref ve Nisan'ın asıl zor günler bu dakikadan sonra bekliyor. Eşref eski gücünü kazandı ama bunu hazmedemeyen çok kişi olacak ve böylece Eşref'le yetimler yeni bir döneme girecek. Öte yandan Nisan, savcının talimatıyla Dinçer'in yanına muhbirlik yapmaya devam edecek. Şimdilik Eşref'e karşı üste çıkarak bu konuyu kapattı. Eşref'in içeri girmemesini sağlamak için bir bakıma kendini feda etti. Fakat Nisan'ın Dinçer'in yanında muhbirlik işi çok fazla uzun sürmeyecek. Çünkü Dinçer de yolun sonuna geldi. Fakat bu muhbirlik meselesi Eşref'i derinden yıkacak gibi gözüküyor. Aslında Nisan vurulup hastaneye kaldırıldığında Ceren tüm gerçekleri Eşref'e anlatsaydı Eşref durumu daha yumuşak karşılayabilirdi. Hatta Çiğdem, Eşref'in görüntülerinin savcının elinde olduğunu söylemişti ancak Eşref bunu umursamamıştı. Çünkü Nisan'a inanıyor. Ancak Nisan'la savcının görüşmesini Eşref yakalayacak ve yine hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalacak. Fakat tam o süreçte zaten Nisan'ın rüya olduğu gerçeği adım adım ortaya çıkmış olacak. Yani muhbirlik senaryosunu çok büyütmeye gerek yok. Son olarak dizinin reytinglerine bakarsak yine açık ara zirvede tek olduğunu görüyoruz. Bir haftalık araya giren Eşref Rüya dizisi son bölümüyle rakiplerinin 2 katı fazla reytingle tahtını daha da sağlamlaştırdı. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.